Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki renk patiklik ipi kullanarak çok kolay tek parça örgüden oluşan harika bir yeni doğan bebek patik modeli yapacağız. İlk defa örgüye başlıyorsanız, ilk defa bir patik örecekseniz bu modeli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerekli malzemelerimde bir de 3 milimetre şişlerim var. Şimdi bu rengimi alıyorum ve açık mavi rengimle devam ediyorum. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. İlmeklerimi tek tek sayıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi atalım. İlmeklerimizi oldukça gevşek ve yumuşak atalım. İlmekler arasındaki şu esnekliği sağlayalım ve toplamda 62 adet ilmek atalım. 62 tane ilmeğimi buraya şişime attım. Daha büyük numaralar için yapmak isterseniz 4'er ilmek fazlalaştırarak yapabilirsiniz. Şimdi her zaman ilk ilmeği örmeden bir diğer şişime alıyorum. Bir sonraki ilmekleri ters olarak örüyorum. Ters örgüyü nasıl yapıyorum? İlmeği şişime alıp ipi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. Buradaki ilmeği serbest bırakıyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bu ilmeği düz ördük. Örgümüzün arka yüzünü bitirdik. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Bakın burası örgünün ön yüzü. Her zamanki gibi ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters örüyorum ve haroşa örgüyü oluşturuyorum. Şu şekilde bir diş haroşa sırası oluştu. Bakın örgünün ön yüzündeyiz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ben. Haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor ve dikerken bana kolaylık oluyor. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Toplamda 13 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın örgümün ön yüzünü tamamladım. Lastik örgüyü tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 18 tane ilmeği buradan keseceğim. Bunu nasıl yapıyorum? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek kestim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İkinciyi de kestim. Böyle sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ilmeği buradan böyle kesmiş olduk bakın. Şimdi örmeye devam ediyorum. İlmeklerin tamamını örelim. İlmeklerin tamamını ördüm, kalan ilmekleri. Şurada 18 ilmeği kesmiştim. Şimdi örgümü arka yüzünü çevirdim. 18 ilmek de aynı şekilde buradan kesiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde sayarak yapalım. Evet, 18 ilmek de buradan kestim. Burada kalan ilmek sayım 26 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Örgünün arka yüzündeyiz ve renk geçişi yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Koyu renkli ipimi bağladım.
Aynı renkte de devam edebilirsiniz. Renk geçişleri size kalmış. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle devam edelim. Örgünün arka yüzündeyiz. İlmekleri ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine haroşa örgü olarak devam ediyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Bir diş haroşa sırası bu koyu renkli ipimle öreceğim. Sırayı tamamlayalım. Bakın böyle koyu rengimle de ördüm. Şimdi burada örgünün arka yüzüne geçtiğimde diğer rengime geçeceğim. Böyle açık mavi rengime geçeceğim. Örgünün arka yüzünü ördükten sonra ön yüzüne geleceğim. Böyle bir koyu rengimle bir açık mavi rengimle bir diş haroşa sırası, koyu rengimle bir diş haroşa sırası, açık rengimle örerek böyle toplamda 8 diş haroşa sırası örelim. Tek renk örüyorsanız da aynı şekilde 8 diş haroşa sırası örelim. Evet, böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim, bakın. Koyu mavi rengimle başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırası ördüm. Her sırada renk değişimi yaptım. Şu an 9. sırayı öreceğiz ve koyu mavi rengime geçtim. Tabi daha büyük ayaklar için yaparken siz bu sıraları biraz fazla örün. Şimdi burada ilmekleri 2 2 öreceğiz. Artık ilmekleri eksiltiyoruz. Önce bunu örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters örelim. Bu şekilde. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğe düşürdük. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Buraya geçtiğimde artık şu koyu renkli ipimi kesiyorum. Artık onunla örmeyi bırakıyorum. Örgünün arka yüzündeyiz. İlmekleri tek tek örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini 2 2 ters öreceğim. İki, 4, 6, 8 ilmeğe düştük. Örgümün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan 2 2 örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. 2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Şimdi örgümün arka yüzünde ilmekleri kapatıyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle 2 2 ters örelim. İpimizi uzunca kesebiliriz artık. Dikmek için kullanacağız. Şöyle ilmeğimizi çekelim. Örgüsünü patiğimizin tamamlamış olduk. Bakın görüntüsü şu şekilde olacak. Şöyle tersinden katlayıp şu şekilde dikeceğiz. Şu kısmını da aynı şekilde dikeceğiz.
Tersini çevirdim. İğneme de ipimi geçirdim. Buradan dikiyoruz artık. Şu kısmını da böyle dikelim. Sonrasında ipimizi kopardıktan sonra şu kısmını dikelim. Patiğimiz hazır olacak. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Şöyle çevirelim. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Haroşa örgü olduğu için bakın zaten istediğimiz kadar bu şekilde esniyor. Şöyle kıvırarak kullanacağız. Tam bir yeni doğan bebek için oldu. Şöyle bakın. Giydikçe de esneyecektir. Ben şöyle bir ipten kordon yaparak süsledim. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Ben fikir olması amacıyla bu şekilde yaptım. Şimdi şu manken ayağımıza da giydirelim birlikte. Bir de öyle görebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Mutlaka sizlere de örmenizi tavsiye ediyorum. Bir günde 2-3 çift kolaylıkla örebilirsiniz. Zaten bir saatte örülebilen çok kolay ve kullanışlı bir model. Böyle renk renk kalan iplerinizi de örebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ve bunun gibi birçok modelin anlatımlı videolarına bu videonun altındaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.